izleyeceğim, üçüncü olacak. Sonra... Tamam, lazım olursa sen gelirsin artık. Hayatın içinde sanatın ne kadar konuşulabilir ve aslında ne kadar orada olduğunu anlatan bir oyun. Bundan bu kadar haz aldılarsa sende eksik bir şey olma ihtimali de var. Onu da düşün istersen demişti. Dedim, tamam abi. Pardon. Çok acayip Hakan Günler de onlardan bir tanesi. Evet, bayılırım ben de. Senin oynadığın her rol çok gerçek. Vallahi programdaki gibi falan diyebilirsiniz ama hani çok yakın arkadaşlarım programdaki gibi olmadığını bilir. Gönderiyorsun da çalışıyorlar mı o sorulara? O kadar nereden buldunuz bilgiyi falan? Abi bunun için yapıyoruz ya programı. Yani. O zaman gözlerimin içine bak yapalım. Yapalım Ben tamam. İbrahim olayım. Onlar da gaza gelmiş söylemeye çalışıyor. Ey diye sesler çıkıyor aşağıdan. İnince dedim yani sen eziyet etmeye mi çalışıyorsun? Bu eğlenceli bir şey değil yani. Mesajlarda falan belki utanacağın bir şey olur. Mesajlar arşiv tarafında. Ha, tabii arşive alınır direkt. Aysun Öz'de Başka Şeylere hoş geldiniz. Bugün benim için çok özel bir konuğum var. Benim için İbrahim Selim çok özel biri. Çünkü kendisini çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çünkü çok iyi bir oyuncu, şovları çok iyi, ne yaparsa çok iyi yapan bir sanatçı. Dolayısıyla şovlarını da herhalde YouTube'da en çok İbrahim Selim izliyorum bu arada, bunu da itiraf Çok edeyim. teşekkür ederim. Çok da eğlenerek izliyorum ama bugünkü konumuz daha çok bana kimse ne olduğunu anlatmadığı oyunu, tek kişilik oyunu. Ara ara zaten ajandada söylüyorum ne zaman oynadıysa, nerede oynayacaksa size duyurmaya çalışıyorum bunu. Çünkü istiyorum ki herkes bu oyunu izlesin. Tek kişilik bir oyun ne kadar başarılı olur, ne kadar sizi onun içerisine çeker, ne kadar düşündürür onu gösteren bir oyun. Hoş geldin İbrahim Selim. Hoş bulduk. Daha utandıracaksan ben seni tutmayayım. Daha çok şeyler Çok söyleyebilirdim. teşekkür ederim. Çok sağ ol. Vallahi utandım ya. Ama dediğim gibi ya, herhalde oyunu 2 kere izledim ben. Evet. Bu akşam Enka'da oynayacak. Enka'daki oyun öncesinde bu röportajı yapıyoruz. Bu akşam izleyecek misin? İzleyeceğim, üçüncü olacak. Sonra Tamam, lazım olursa sen gelirsin artık. yani ihtiyaç halinde hani böyle küçük dokunuşlarım olabilir. Unutursam falan sufle veririm. Sana zahmet. Ama tabii bu oyun hani sanatın içerisinde özellikle hani benim için ayrı öneme sahip bir oyun. Çünkü kültür sanat gazetecisiyim. Ben işte öyle sergilere çok gidiyorum. Hem sanatçıları tanıyorum, hem işin arka tarafını tanıyorum, hem müze tarafını, hem seyircileri, hem zaten kendim de bir seyirciyim. O yüzden ben böyle çok keyifle izliyorum her izlediğimde. Ve senin tempon çok yüksek zaten. Ve sürekli bir şey anlatıyorsun, olaylar birbirini takip ediyor ve bir yerde kaçırdığım bir şeyi diğerinde yakalıyorum bir sonrakinde. O yüzden ama sen bana kimse ne olduğunu anlatmadıysan nasıl tarif ediyorsun? Senin için nasıl tarif edilecek bir oyun ve senin için şöyle de bir önemi var. Afife'de en başarılı erkek oyuncu ödülünü aldın 2016'da. Evet. Yani bir kere zaten hani benim için 2016'daki aldığım ödülle ilişkili olarak hayatımın en özel oyunlarından biri. Anlattığı şey açısından da çok değerli olduğunu düşünüyorum oyunun. Yani bir güvenlik görevlisinin sanat eseriyle kurduğu ilişkiyi anlatıyor aslında oyun. Şimdi böyle deyince de şey gibi duyuluyor, sanat konuşuyorlar herhalde falan diye. Hayır, tam tersine aslında hayatın içinde sanatın ne kadar konuşulabilir ve aslında ne kadar orada olduğunu anlatan bir oyun. Yani sadece 2 günlük tecrübesiyle yaşadığı şeyleri anlatan bir adamı dinliyoruz oyunda. Ve o 2 günde bile aslında hayatında hiç yeri olmayan bir şeyle ilgili bir şey düşünmeye başlamış. Ve bu ona bir şey hissettirmiş. O kurduğu bağ, o bağın onu nasıl etkilediği falan bayağı önemli şeyler benim için. Kişisel olarak da düşündüğüm şeylerdi. 2016'da da öncesinde de düşünmeye başlamıştık zaten böyle şeyleri. Çok böyle denk de gelmişti zaten. Hala da o fikirler değişmedi. Sanat eseri, sanatçısı ve o sanat eseriyle muhatap olan kişi. Şimdi bu üçlünün arasında oluşan bir şey var, bağ. Ve bu bağın ne olduğuna dair bir şeyler anlatılıyor oyunda. Ve bu bağ mesela normalde hani başka bir sohbet konusu olarak değerlendirsek aslında insanlara sıkıcı gelme ihtimali olan, fazla entelektüel, hayatın biraz dışında mı acaba bu sohbet dedirtecek bir şeymiş gibi görünürken biz diyoruz ki yok vallahi öyle değil. Tam göbeğinde. Tamam yani inanamazsınız üstelik.
Ve bütün ön yargılarla ilgili böyle bir inceden bir sarsan bir oyun diyebilirim. Evet, hem ön yargıları sarsıyor bir kere. Sanat o kadar uzak bir şey değil hiçbirimize. Evet. Sanatın ne kadar öngörülü olduğunu da görüyoruz. Ne kadar içinde olduğunu da görüyoruz. Ve o sorgulamaya başladığında aslında o güvenlik görevlisi işte o 2 günlük tecrübeyle sorgulamaya başladığında ya da ilk serginize de gidebilirsiniz. 10. serginize de gidebilirsiniz. Ama o sorgulamayla birlikte hayatınızda da ne kadar çok şeyin farkına vardığını da görüyoruz bir taraftan. Evet. Ne kadar kıymetli sorular oluyor orada düşündüklerimiz oysa. Oyun bir de bunu 2'ye katlıyor. Ya ben de aynı şeyi düşünüyorum. Kendi oyunum diye değil. Ama ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani hem metin üzerine çok çalıştık. Yani Serkan Salihoğlu ve Melisa Kesmez'le beraber. Serkan yönetmenimiz, Melisa dramaturgumuz. Özellikle bizim metinden anladığımız o soru sorduracak şeylerin daha çok belirgin olabilmesi için uğraştık zaten. Çünkü normalde sorduğumuz soruların tamamı aslında bu sanatla da ilgili. Fakat o soruların sanatla ilgili olduğunu bilmiyoruz biz. Evet. Evet. Öyle bir problem var. Onu ortaya çıkaran da bir metin. O yüzden de genelde zaten oyundan çıktıktan sonra başka şeyler düşünmeye başlıyor insanlar. Zaten sanatla ilişki kurduktan sonra hayatla ilgili soru sormaya başlayabiliyor insan. Yani sanatın asıl değerli tarafı o galiba. Yani Evet. zart diye bir şey değiştiremezsiniz. Yani o eğitimin işi olsa gerek. Ama sanatla bir şey düşünmeye başlayıp oradan yola çıkabilirsiniz. Evet. Eğitim deyince o müzede geçiyor oyun ve günümüzde aslında müzelerin ve bu sergilerin sadece sergi olarak değil, içinde bir sürü talkslar, konuşmalar yapılıyor, bir sürü eğitim programları var çocuktan 7'den 70'e herkese kadar. Aslında hani her sergide Dave'in yaşadığı da bir eğitimin bir parçası gibi de bir taraftan yani her Evet. gün maruz kaldığımız şey bizi biraz da eğitiyor sanatta. Aslında şöyle, şimdi bununla ilgili 2 tane şey söyleyeceğim. Bir tanesi zaten bütün güvenlik görevlileri bir sergi açılmadan önce oryantasyona çıkartılırmış. Ve o oryantasyonda eskiler ağırlıklı olmak üzere şey sorulurmuş. Yani bu esere nereden yaklaşılsın? Yani işte hani ne bileyim işte bir heykeldir mesela 3 boyutlu gezilebiliyordur. Etrafında dönülebiliyordur bütün boyutları. Ona şu mesafeden bakılsın ya da şu ışıkla olsun. Resme şu kadar yaklaştıralım. Buna bayağı yaklaşmaları gerekir falan gibi şeyleri onlardan alırlarmış. Öyle anlattılar bana müze çalışanları. Onun dışında da bir müze çalışanının ve uluslararası bir müze, iyi bir müzeden bahsediyor. Bomboş oluyor böyle, hatırlasam keşke, dede gibi oldum ama çok önemli bir müzenin başına getirildiğini anlatmıştı bana bir Türkiye'de bir galerinin küratörü olarak çalışan bir arkadaşım. Çok değerli bilgilere sahip oluyorlar. Bir de gerçekten o yaşamın içinde nasıl diyeyim onu, test edebilecekleri bilgiler ya onlar. Evet, tabii. Hani o gerçekten sizin hissettiğinizle sergiyi gezmeye gelenlerin hissettiğinin aynı olup olmadığına da bakabiliyorsunuz. O da bir şey diyor. Yani sanatçının anlatmaya çalıştığı şey kendi söylediğiyle, çünkü kenarda da yazar ya. Tabii. Hani bazılarında özellikle çağdaş sanatta buna çok ihtiyaç duyuluyor. Evet, açıklamaya biraz O ihtiyaç açıklama, oluyor. o şey neyi anlatıyor, neyle ilgili yapmış o işi falan filanı gördüğünüz zaman sizin hissettiğiniz, sergi izleyenin hissettiği, sanatçının anlatmaya çalıştığı ve sanat eserinin kendi başına varoluşu. Onların hepsi yani gerçekten bir şeye yol açıyordur herhalde. Evet, evet. Bence öyle. Özellikle oyundan çıkınca bunun farkına varıyor insan. Yani evet, elbette biliyoruz hani öyledir diye tahmin ediyoruz ama oyun öyle güzel yazılmış Nick Horby ve ama siz de çok iyi yani ekip olarak çok iyi bir çalışmayla önümüze seriyorsunuz. Tüm bunlarla çıkıyoruz biz oyundan aslında. Yani güzel. ne kadarı eğitim, bunun da böyle bir katkısı var ya da sorduğumuz sorular. Tabii sen müzelerde de oynadın. Ben Sakıp Sabancı Müzesi'nde Evet. Fıstıklı Teras'ta da izledim. Evet. Dünyanın en güzel sahnelerinden Ay, biri o neydi Boğaz'a öyle karşı. ya, Muhteşem bir gerçekten. geceydi gerçekten. Bayağı bildiğin Dolunay'la beraber oynadık. Arkamızda evet. da Dolunay var. Evet. İnanılmazdı yani. Muhteşemdi. Sonra bir de Antakya'da The Museum Otel'de de oynadın. Evet. Hem onlara moral olsun Antakya'ya Aslında diye. o Antakya Yeniden diye bir inisiyatif deniyor galiba buna. Bir oluşum. Antakyalıların içinde olduğu
Ve artık Antakya'da yani evet bir şeyler toparlanmaya çalışılıyor ve herkes bununla ilgili. Unutulan kısmı var, unutmayanlar var, işte orada ilişkisini sürdürüp haberdar olanlar var. Biz onlardanız biraz ve şöyle bir şey de dediler yani burada evet bir ton şey tekrar hareketlenmesi için çalışılıyor ve bununla uğraşılıyor ama burada artık sosyal hayatın tekrar başlaması lazım. Bunun üzerine de zaten öyle güzel çalışmışlar ki benim Ayşegül Karacan diye bir fotoğrafçı arkadaşım var. O inisiyatifin bu ilişkilerini de yöneten biri. Dünya iyisidir zaten. O zaten bana hani direkt sordu. Ben de hemen dedim ve biz hemen dahil olduk. Gerçekten çok enteresan. Bu deprem olduğu zaman bir akıl sağlığımızı korumak ve zaten yetişkinlik dünyasına alışmak için terapiye gitmeye başlıyoruz bir süre sonra. Evet. Yaptığımız işler, muhatap olduğumuz şeyler falan buna ihtiyaç duyuruyor. Yani normal insan gibi yaşamaya devam etmek için ben de yıllardır giderim. Deprem zamanı da bu işte çeşitli sivil böyle bir birleşmeler oldu. Örgütlenme de diyemem ona çünkü, inisiyatif de diyemem. İşte herkes telefonlardan bir şeyler, yardım ne bulunabilir, bir şey lazımmış, onu nasıl eriştirebiliriz falan diye 15 günü öyle geçirdik biz. Hatta Ayşegül'le beraber geçirdik. O dönem terapistimle şeyi konuşuyordum. Yaramıyorum hiçbir işe. Yani gitme zaten gidilmiyor, kalınmıyor. Yani oradaki asıl acıyı yaşayanları, asıl bu yükü sırtında taşıyanları zaten anlayabileceğimi zannetmiyorum. Evet. Hissediyorum bir şeyler ama onlarınki daha büyüktür. Onları anlayamadığım için de suçlu hissediyorum kendimi. Bunu öngöremediğim ve bununla ilgili daha önce de hiçbir hazırlığım olmadığı için. Terapistim bana demişti ki İbrahim Bey biz zaten o dernekle beraber, onun meslek dernekleri var. Dernekle beraber zaten oraya yapabileceğimiz yardımı yapmaya başladık. Çünkü bu bizim işimiz. Evet. Oradaki travmayı toparlamak için ekipler halinde çalışıyoruz. Çünkü bu bizim yapabileceğimiz şey. Merak etmeyin sizin de yapabileceğiniz şeyin zamanı gelecek demişti. Ben bundan tatmin olmamıştım açıkçası. Aha falan yapmıştım ama bu Antakya'da Antakya Yeniden'le beraber bunu yapabilmiş olmak tam olarak terapistimin ne dediğini anlamama sebep oldu. Ve gerçekten kendimi işe yaramış hissettiğim ki çoğumuz bununla ilgili problem olduğuna eminim. Çok ender zamanlardan birini yaşadığımı söyleyebilirim. Yani bu organize edildiği her vakitte benim yani erişebileceğim her anda da yapmaya devam etmek istiyorum. Yani daha büyüklerini yaparız umarım hep beraber. İnşallah. Hani bu da böyle devam etsin. İnşallah daha oraya çok oyun gitsin. Tabii. Şimdi sanat iyileştirir diye bir şey söylüyoruz ama bu bir klişe gibi insanların kafasında var. Ama klişe bir şey değil aslında. İşe yarayan bir şey ve bu yüzyıllardır aslında kanıtlanmış. Bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey bir taraftan da. İşte o aslında bu biraz eski bir sohbet ya. Bu 80'ler zamanı mıydı neydi? Sanatın halktan çok uzak bir şey olarak tanımlanmasıyla ilgili galiba. Evet. Bir dönem bir Türk aydını tarifi böyle başka bir mertebeden işaret ederek halka tanımlayan bir şey olarak tanımlanıyordu. Şimdi onu hep beraber değiştirdik. Bunun bu mesafeyle yapılamayacağını, elbette gerektiği zaman bir mesafeye çıkılması gerektiğini ama bu aydınların zaten halkın içinde insanlar olduğunu aslında şu an biliyoruz. Evet. Ama sanatın tanımını o anlamda o kadar değiştirebildiğimizden emin değilim. Evet. Çünkü yani sanat da zaten halkın içinden çıkan bir şey. Dışarıdan dayatabileceğiniz bir şey değil. Hangi akım olursa olsun tamamı halkın kendiyle ilgili. Yaşadığı dünya, o dönem olanlar, ekonomik sorunlar ya da rahatlıklar tamamen bunlarla ilgili zaten. Evet. Sanat sadece tarif ediyor, önceden tarif ediyor ve gösteriyor. O yüzden biraz uzak gibi gelebiliyor, yok canım falan diye ama sonra gösteriyor ki zaman aynı o sanatçının tarif ettiği ya da çizdiği şekilde ya da söylediği şekilde ya da yazdığı şekilde oluyor her şey. Evet. Bir Taner abinin söylediği bir şeydi herhalde, Taner Birsel'in. Bir tane ben dans gösterisine gittim Aysun.
O dönemde bu Mimar Sinan Çağdaş dans okuyan arkadaşlarım çoktu. İşte Tuğçe Tuna'ydı zaten hocaları da falan. Onlar bir şeyler yapıyorlar, takip ediyorum falandır filandır. Mac Stewart diye bir kadın geldi. O dönem şimdi yalan olmasın çağdaş dans konusunda dünyadaki önemli koreograflardan biriymiş kadın. Ve ben ikinci perdesine yetişebildim gösterinin. Seyrettim, çıktık. Bütün dansla ilgili herkes bayılmıştı. Ben de ama o kadar da boş değilim yani dans konusunda. Böyle vakit harcıyorum dansla, işler seyrediyorum, biliyorum, koreograf tanıyorum falan. O kadar da içindeyim aslında ama ve şeyim yani çıktık ve buna delirdi herhalde diyorum. Yani anlamıyorum ne dediklerini. Zevkten ölüyorlar. O kadar haz almış ki hepsi seyrettikleri şeyden. Bana sorsanız civ 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 bir şey duydum ben yani. Ve seyrettim. Sonra ertesi gün de ben Ruhi Bey nasıl mı oynuyorduk? Taner abi, Uğur abi falan. Taner abi hep erken giderdi. Ben de erken giderdim. O zaman AKM yeniden inşa edilmemişti. Biz o arkadaki küçük sahnede oynuyorduk. Eski hakemi. Evet. Onun önünde de bir tane bank vardı. Orada oturur buluşur. Böyle bir çay falan içerdik içeri kulise girmeden önce. Hava zaten düşmemiş olurdu. Orada ben onu anlattım. Taner abi dedim böyle bir şey var. Herkes çok zevk aldı. Ben de dedim anlamadım yani neden öyle olduğunu falan ve zevk alan insanları eleştiriyorum gibi bir şeye döndü zaten konu. Taner abi dedi ki İbrahim çoğu zaman bilgiyle haz alma doğru orantılıdır. Belki de bildiğini sandığın kadar bilmiyorsundur ve haz almamışsındır. Bu kadar büyük kalabalık bu işle ilgili hatta yani hayatlarını bununla ilişkilendirmişler. Eğitimleri ve profesyonel yaşamları bu olan insanlar bundan bu kadar haz aldılarsa sende eksik bir şey olma ihtimali de var. Onu da düşün istersen demişti. Dedim tamam abi. Pardon. Bir de ikinci perdeden girmişsin. Evet üstelik. Ama zaten başka iki gösteriydi. Anladım. Ya onlar onu da çok beğenerek şey yaptılar. Sonra zaten o biraz bana bir şeyler öğreten cümlelerden biridir yani. Çok önemli bir cümle bu arada. Evet. Hakan Günday'ın da çok sevdiğim bir lafı vardır. O da zaten bir kitabında da yazıyordu galiba. Bilgiden geri kalan her şey histir zaten İbrahimciğim. Bazen de hislerine güvenmen gerekir falan demişti bana. O ikisi hep böyle kafamda dönen şeylerdir. Yani his bile oluşturamıyorsan belki gerçekten hani bir şey bilmen gerekiyordur onunla ilgili gibi düşündüğüm için. Hani o sanatla ilişki kurulamamasının nedeni bilgisizlikle alakalı olabilir. Evet, eksik bilgi olabilir kesinlikle. Hakan Günday demişken ben de Hakan Günday diyecektim biraz önceki bu konuştuğum meseleyle ilgili. Sanatçıların geleceği tarif etmesiyle ilgili. Mesela Hakan Günday'ın yazdığı şeyleri de olur mu? Mesela en son Zamir'le ilgili kendisiyle röportaj yapmıştık. Çok da keyifliydi bu arada sohbetimiz. Oradaki söylediği şeyler de öyle. Aynı zamanda Zamir'in içerisinde ve diğer kitaplarında da yazan öyle. Her şey böyle distopik geliyor o yazdığında ama sonra gerçek oluyor. Ya da zaten içinde yaşadığımız duyguları bir yere götürdüğü için zaten onu öyle tarif ediyor ve biz ancak öyle gerçekle yüzleşebiliyoruz. Yani İşte edebiyatta öyle bir sanat. Çok acayip. Hakan Günday da onlardan bir tanesi. Evet, bayılırım ben de. Ben bayağıdır görmüyorum. Ben de Uysallar'da en son. Evet, beraber çalıştık. Beraber çalıştık dediğim senaryoyu tabii ki Hakan yazdı ama Hakan'la vakit geçiremedik. Tabii. Biz Hakan'la en çok Malafa oyununu oynarken vakit geçirdik. O da galiba oynanan ilk işi. Malafa diye bir romanı var Hakan'ın. Biz onu DOT olarak İKSV Festivali'ne hazırlamıştık. O dönemde Hakan da gelip gitmeye başladı. Bu tekst haline geldi. Rejisi başkalaştırıldı falan bir değişik şeyler oluyor falan derken o dönem çok beraber vakit geçiriyorduk. Harika zamanlardı zaten. Ondan da öğrendiğim çok şey vardır. Müthiş bir adamdır zaten. Çok yetenekli. Zaten o dönem hani ona ne diyor? Bundan diyor falan derken gerçekten de öyle yani. Adam sanki distopik bir şeyler anlatıyormuş gibi geliyor. Hatta yani bu nasıl aklına geldi ya falan diyorsun. O da diyor ki var. Yani hani müthiş bir anlatıcı. Çok. Diyor ki hani yok mu diyor İbrahimciğim. Yani dönüp bakmaya başlıyorsun. Var. Sen öyle görmüyorsun ama hani tam olarak söylediği şeyin karşılığı var.
Enteresan bir şekilde. Ben ona şey diyorum, dünyanın ipliğini pazara çıkan yazarlardan biri. Tam olarak. Tüm dünyanın ipliğini Gerçekten pazara öyle. çıkarıyor. Yani en son Zamir'de de o yardım kuruluşları mı kalmamış yazmadığı, hani arka planları ya da aslında ne için kullanıldığı falan. Yani çok çok iyi görüyor her şeyi. Evet. Çok da iyi tarif ediyor tabii. O da bazen işte anlamamamızın sebebi orada bilgi eksikliği. Harika bir şey değil mi? Bu mesela memleketin en iyi roman yazarlarından birini tanıyoruz. Hakkında fikrimiz var ve yani hani ne güzel değil mi falan diye. Ben gururlanıyorum ha. Ben de öyle. Ya keşke daha çok vakit geçirebilsem Evet. ama böyle arkadaşlık ettiğimi düşündüğüm insanlarla ilgili çok şanslı buluyorum kendimi. Öyle. Ben de öyle. Yaptığım işi o yüzden ben çok seviyorum galiba. Yani gazeteciliğin bana kattığı, bir de hani dünyayı gezmek de çok güzel. Çünkü Evet. pek çok röportaj için dünyanın pek çok yerine gidiyorum. Yeni insanlar tanıyorum, çok güzel. Bir de burada herkesin konuşmak istediği, soru sormak istediği ya da yan yana gelmek istediği sanatçılarla ben konuşuyorum. Yani bu müthiş bir şey, paha biçilmez bir şey. Yani karşılığı da yok. O yüzden ben de kendimi hep çok şanslı hissediyorum. Ki nitekim şimdi seninle de sohbet ediyoruz. Ne kadar güzel. Çok zarifsin, teşekkür ederim. Tabii sana şey de sormak istiyorum. Şimdi evet, bu oyun çok kıymetli. Bana kimse ne olduğunu anlatmadı. Ama yaptığın diğer işler de öyle. Bir kere çok çok iyi bir oyuncusun. Yani ben İbrahim Selim'i şimdi hep öyle olmuyor. Normalde oyuncu zaten budur diyeceksin bana ya da oyunculuk böyle bir şey Estağfurullah ya. diyeceksin ama her oyuncunun oyunculuk performansı oynamıyor. Genelde birbirine yakın karakterleri oynatıyorlar ya da bazen sektör de onu getiriyor olabilir. Çünkü garantiye oynuyor herkes, yapımcılar ya da sektör ve belirli roller oynatıyorlar ama senin oynadığın her rol çok gerçek. Çok neyi izlese, Dave'i izliyorsak mesela tiyatroda, burada soğan ağacının yanında, güvenlik görevlisi müzede. Dave'sin orada. Yani hiç asla senin hani İbrahim olduğun aklımıza bile gelmiyor hiçbir zaman, önünde ya da sonun. Ancak selam verdikten sonra tebrik edelime gittiğimizde sen İbrahim oluyorsun. Diğer performanslarda öyle. O yüzden hatta ben şey diyorum ya, sadece oyuncu olarak izlemek değil, talk show'da da yaptığın işte de izlemek aslında büyük keyif ama oyunculuk tabii bambaşka bir şey. Çok teşekkür ederim. Yani bazen söylediğin şey bu işte aynı benzer roller gelmesi durumunu aslında ben de yaşıyorum. Yani son birkaç işimde ben kendimi aslında şey buluyorum. Yani ulan biraz daha uzaklaştırabilirdim birbirlerinden diye ama tabii ki şey yapamam. Yani elimden geleni yaptığımı biliyorum zaten. Ama zaten diğer yaptığım işlerde de tam olarak kendim olmuyorum ki. Doğru aslında. Talk show'da da Tabii, öyle değil mi? yani, Tam İbrahim değilsin aslında. Tabii ben o kadar nasıl diyeyim? Ben orada misafir ağırlıyorum. Bu benim ailemden öğrendiğim bir şey. Ben ne televizyoncuyum ne talk show'cuyum. Yaparken öğrendiğim bir program yapma bilgim oluştu 7-8 senede. Ve bunu da beraber arkadaşlarımla öğrendik bunu. Dolayısıyla da bunu üretmeye devam ediyoruz. Ama orada benim cebimde hep şu duruyor. Yani ben bütün kimliğimle herhangi bir yerde olsam ben sonra ne yapacağım ki? Çok sıkıcı değil mi bu? Ben yarın çünkü başka bir şey oynamaya devam edeceğim. Evet. Dolayısıyla oradaki halim gerçeğe yakın görünüyor olabilir. Hatta ilk tanıştığımızda vallahi programdaki gibi falan diyebilirsiniz. Ama hani çok yakın arkadaşlarım programdaki gibi olmadığını Evet. bilir. Çünkü yani o başka bir şey. Mesela Quiz Night diye bir iş yapıyorum. Yani Quiz Night'la talk show'u zaten hiç alakası yok. Evet. O ikisinin. Yani kelime oyunuyla daha çok benziyor mesela Quiz Night. Evet. Biraz daha benziyor ki kelime oyunu da bence diğer ikisinden ayrı bir şey. Farklı bir şey. Ve dolayısıyla zaten oradaki temel amacım elimden geldiğince gerçek benle ilişkilendirmeyeyim ki hiçbir şeyi. Yarın oynadığım bir rolde şey olmasın. Yani inandırıcılıktan uzak olmasın. Belki bu kadar iş yapmamın nedeni de odur. Yani hani bu da var, bu da var, bu da var. Tamam, bir tanesine bakmayın sürekli olarak. Buna da bakın falan gibi bir şeyden olabilir. Evet, doğru. Çok farklı şeyler. Seni tanıdıkları zaman, tanıdığını düşündüğü zaman seyirci, sen başka bir şey oynadığında onu kabul etmek istemeyebiliyor. Doğru. Doğru. Çok sen olarak karşımızda Evet. olmaman lazım. Evet. Doğru. Ama tüm o programların hepsinde farklı formatta farklı bir İbrahim izliyoruz. Ya bu kadar çeşitlendirmek de çok kolay bir şey değil. Yani İçinden aslında yeni
İbrahimler mi çıkıyor? Yani hepsine Yani- ayrı mı çalışıyorsun ya da Hepsine böyle bir ayrı çalışıyoruz çerçevesi zaten ama var? yani işte bir tanesinin amacı belli, çok belirgin. İfade alanı açmaya çalıştık beraber sektörde iş yapmak istediğimiz insanlara. Gerçekten nasıl insanlar, kendileriyle ilgili neler düşünüyorlar, ne bilinsin istiyorlar falan için bir yer yoktu. Evet. Öyle bir yer haline getirelim istedik. Quiz Night benim zaten çok eğlendiğim bir iş. Hani dünyada da pub quiz falan diye yapılan işlerin evriltilmiş hali. Yani işte ben kaç sene oldu? 10 sene oldu galiba yapmaya Olmuştur. başlayalı. Orada çok eğleniyorum. Bana rahatlama alanı gibi oluyor zaten. Ve onun biraz şey olması lazım. Seyirciyle kapışacağı alanlar ya da işte seyirciye bir şey söyleyeceği alanlar yaratmak lazım. O biraz daha öyle bir şey. Konuk yok, bir şey yok. Tamamen benle ilgili. Kelime oyunu da bambaşka bir şey oldu ya. Yani benim için ya 16 senelik iş, benim de bayılarak izlediğim falan. Hatta işte kelime öğrendiğimiz, örnekler verdiğimiz falan bir şeyken şimdi orada da tanımadığım insanlarla yarışmayı kazanmaya çalışıyorum. Yani o kendiliğinden ona dönüştü ama. O da benim özellikle yaratmaya çalıştığım, bunun buna ihtiyacı var falan dediğim bir şey değil. Ama orada da şey ilişkisini kurmaya özen gösterdim. Yani şimdi hep de diğerlerinde de yaptığım bir şey o ama kelime oyunu tam televizyon yarışması ya. Evet. Orada şey gibi oluyor. Her şey benle ilgiliymiş gibi oluyor ya. Ben onu sevmiyorum. Ve bunu benim her şeyin benle ilgili olmadığını da insanlar bilsin istiyorum. Dolayısıyla zaten hep bir editörden bahsederim. Soruları hazırlayan, yapay zekadan bahsederim, harfleri veren, kelime polislerinden bahsederim. İşte rejiydi, bilmem neydi, oydu, buydu. İşte stüdyo şefinden bahsederim, bizim Semih. Dolayısıyla hepsinin adı geçer. Ki onu beraberce yaptığımız anlaşılsın diye. Evet. Senin tabii tüm bu yaptığın işlerde en büyük farklarından bir tanesi ki seyirciyi en çok rahatlatan ya da seyircinin en çok hoşuna giden taraflarından biri. Sen sürekli ben demiyorsun. Yani konuk ağırlarken de ben demiyorsun. Evet, misafirin gibi davranıyorsun. Mesela orada birazcık kendime seni yakın buluyorum. Neticede ben bir gazeteci olarak yapıyorum bu işi. Ama yine de eğer bir işi televizyona yapıyorsanız işte ters köşe soru sormak, karşımızda bir siyasetçi yok, karşımda benim bir sanatçı var. Dolayısıyla ben zaten sevdiğim ve beğendiğim işleri taşımaya çalışıyorum. O yüzden de ben de misafir ağırlıyormuş gibi. Çünkü o benim konuğum ve evime misafir gelmiş gibi ve öyle ağırlamaya çalışıyorum. Sen de daha eğlenceli tabii ki senin Ya oradaki... bence çok zarifsin. Yani senin formatın. yaptığın şey benim yapabileceğim bir şey değil. Yani benim yaptığım şey tamamen eğlence alanı yaratmak ve gerçekten onlar kendini bir ifade etsin falan diye. Ben ne bir sanatsal değerle ilgileniyorum, ne bir şey. Bireyin kendiyle Evet, ilgilendiğim bir alan. Ve benim o konuda şöyle bir artım var. Ben orada oturuyorum arada. O sandalyeyi ben de geçiyorum ve ben nasıl rahat hissediyorsam, nasıl konforlu hissediyorsam, nasıl güvende hissediyorsam gelen arkadaşımın da öyle hissetmesine özen gösteriyorum. Mesela arada şeyler oluyor, işte çok yakın arkadaşlarım falan diyor ki ben anladım, sen sıkıldın. Diyorum nereden anladın? İşte senin suratın böyle bir şey oldu falan. Neye oldu? Yani şimdi zaten tuhaf bir şey olduğunda ben zaten ağzım durmuyor, şaka yapıyorum. Ama yani ne rencide edici ne rahatsız edici, zaten öyle bir şey yaptırmam da. Ama şimdi orada ne olduğunu bilmiyorlar ki. 7 kamera çekiyoruz biz onu. Konuğun tam arkasında orkestra var. Burada 120 kişi var seyirci. Seyirciden bir ses geliyor ve ben kafamı laps diye ona çeviremem. kulak Bunu orada. dinlerken ve boşluğa bakmaya başlıyorum. Bir yandan takip ediyorum cümlesini falan filan. Çünkü ineceğim, boğacağım onu. Bir şey anlatıyor insan burada diye. Ya da tam böyle çok yüksek bir şey konuşuyor. Arkada orkestra kendi arasında şaka yapmış mesela. Allah! Yani çok sık başımıza gelen şeyler değil. Ya da bir dert var prodüksiyonla ilgili. Görüyorum ben onu. Bir ışık yanmıyor. Şimdi diyor ki işte orada ben anladım. Ya nereden anladın abi? Sen işte bazı konukları bence şey yapıyorsun. Arkadaşım benim öyle bir duygum yok. Gelen hepsine tapıyorum ben. Sen sevmiyor olabilirsin. Kendi duygunu da bana yaslama.
Benle ilgisi yok. Ben hepsini seviyorum. Çünkü onlar sayesinde yaklaşık 20-25 kişi bir model yarattık ve herkes para kazanıyor. Evet, evet, evet. Dolayısıyla onlar çok özel insanlar. Sen yaptığı işi beğenmezsen beğenme. Onu da merak eden var. Tabii ki. Hatta mesela biz ağırlıklı olarak tabii celebrity diye tarif edilen insanları ağırlıyoruz. Benim için mesela celebrity olan bir konuğumuz geldi bir gün ve daha ilk başta yaptığım zamanlar, o zaman da öyle aptallığımdan herhalde şey diyordum, tanıyorsunuz değil mi falan diyordum, herkes de gülüyordu. Çünkü bence herkes tanıyor. Şimdi ben öyle düşündüğüm bir arkadaşım için de bunu dedim. Böyle bir falan oldu. Önden 2 tane bir çift kadın vardı. Çok da tatlılardı seyirci. Biz tanımıyoruz dedi. Arkadaşım döndü, tanışacağız dedi. Ve ben yani yaptığımız en iyi programlardan biriydi. Gerçekten de tanıştılar. Ve çok memnun olduklarına eminim. Dolayısıyla yani orada mesela öyle bir fırsatım da yok ki. Evet, tabii ki. Ama tabii seyrederken hani onlara dikkat ediyorlar herhalde. Konuklarını dinlemen, laflarını kesmemen, ben dememen bence hani en çok ilgi gören ve desteklenen şeylerden biri. Çünkü artık kimse birbirini dinlemiyor biliyorsun. Ben de buna inanıyorum bu arada. Ama normal sosyal hayatta yani ekranda dinlemiyor mu emin değilim. Ama bu bugünün ihtiyacı galiba. Yani ben de o tarafta otursam ben de dinlenilmek isterdim. Yoksa niye çağırdık Evet. zaten? Hani Yani niye sorduğum konuşuyoruz? soru Tabii. çünkü mesela biz çok fazla soru hazırlıyoruz. Yani Evet, ne kadar çok soru var ya. Evet. Çok büyük bir soru havuzumuz var diye düşündüm ben. var. Evet. Çok büyük. Yani gözlerimin içine bakla Evet. ilgili gerçekten bir drive dosyamız var. Yani çok acayip. Ama hep yenilerini yazıyoruz Evet, da. farkındayım. Sürekli değişiyor. Evet, geri kalan konuğa soracağımız soruları da sürekli hani konukla ilişkilendirmemiz tabii. gerektiği için sürekli onlarla ilgili yazıyoruz. İlk başta yani normalde toparlanan soru sayısı 80-90'larda. Biz onu bir önden diyoruz ki bu kadar olma, böyle bir vakit yok. 6 ay o. Evet, Yani aynen. o yüzden bir inceltiyoruz yavaşça. 50'ye falan düşürmeye çalışıyoruz en kötü. Ki düşmüyor. Yani 60'tan aşağı gönderdiğimiz o pek olmadı galiba. Sonra konuğun menajerinin, konuğun falan hoşuna gitmeyen soru varsa çıkartalım. Hiç öyle bir derdimiz yok Önceden yapıyoruz. gönderiyor musunuz soru? Gönderiyoruz çünkü zaten bu iş böyle yapılıyor. Evet. Yurt Yani dışında bu da böyle işi ben yapıyor. uydurmadığım için Tabii. nasıl yapıldığını öğrendim ve aynısını yapıyorum. Bunun nedeni de şu, gelen konuk neyle karşılaşacağını, ne sorulacağını bilirse cevap hazırlayabilir. Bizim pazarımız dünyadaki kadar, dünyanın bu karşılıkları olan şeyi kadar büyük olmadığı için biz önden çalışamıyoruz konuklarla. Hepsinin sürekli işi var, sürekli bir şey yapıyorlar. Önden çalışabilsek zaten yani orada beraber çalışırız her şeyi. Şunu şöyle diyelim mi bak falan diye. Güzel şık Çünkü olur yaptığımız şey evet karşımızdakini tanımak için, onun gerçekten kim olduğu ile ilgili fikir edinmek için olmasıyla beraber eğlence programı. Tabii. Eğlence programının da akması gerekir. Dolayısıyla zaten aksamasın diye ne soracağımızı önden söylüyoruz. Ama yani hoşuna gitmeyen şeydi zaten çıkartırız. Tabii ki. Bunu bana sormasanız olmaz mı diyebilir çünkü herkes. Ki bu Hoşlanmayabilir. da kendimle ilgili de bildiğim bir şey. Dünyada da böyle. Dünyada Jennifer Aniston'ı bir programa çıkaracaksınız ve menajeri sizden soruları istemeyecek mi? Yani Mümkün değil. yani evinizden alırlar Tabii soruları ki öyle aynen. söyleyeyim. Yoksa zaten Yani, o olmaz. tabii. O iş olmaz yani. Benim uluslararası bir editörüm şey derdi. Röportaj 2 kere yapılır. Biri yüz yüze konuşurken yaptığınızda, diğeri de yazarken. Yani yazılı röportajdan bahsediyorum. Gazeteye ya da dergiye röportaj yaparken. Uluslararası işler yapan bir editördü. Ve bunu söylemişti. Sonra bana nasıl yani falan dedim. Öyle mi olur bu işler? Sonra yani kime ne anlatıyorsun, nasıl yani demek bana mı düşmüş tabii ki. Kendi içimden sonra söyledim onu. Ve sonra da o bana öğretti. Bak işte bu böyle demiş ama bunu böyle söylerken böyle olmayabilir. Ayrıca bu çok uzun konuşmuş. Araya senin bir soru girmen gerekebilir. Neticede sen bunu düzenleyip o celebrity'ye, o ünlü kişiye bunu gönderirsin ki herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın. Mutabık kaldığınızda zaten bu yayınlanır. Neticede
ağzından zorla laf almıyorsun ki onun. Karşılıklı bir mutabakat sonucunda o röportajı yapıyorsun zaten. Ki benim dediğim bayağı bir haberle ilgili bir röportajdan bahsediyorum ki senin şovda zaten böyle olması gerekiyor. Ama şunu merak ediyorum, gönderiyorsun da çalışıyorlar mı o sorulara? Özellikle böyle her soruya şu cevabı vereyim, bu cevabı vereyim. O kadar iyi çalışmış, full ders çalışmış. 2 tane isim net aklıma geliyor. 3 pardon. Ama onun dışında muhakkak bakıyorlar. Evet. Yani zaten tekrar eden soruları olduklarını falan düşünüyorlar ama kendileriyle ilgili şeyleri baktıklarını düşünüyorum. Evet. Çünkü şeye çok şaşırıyor herkes. Yani bu kadar niye çalıştınız ki falan diyorlar. Ya da işte o kadar nereden buldunuz bilgiyi falan. Abi bunun için yapıyoruz ya programı yani. Nasıl bulmayalım işte bizim de yöntemlerimiz var. Yani birilerine soruyoruz biz de. Bana da şey soruyor. İzlediniz mi oyunu? İzlediniz bak, mi filmi? Bir de o. Yani neyi konuşacağız o zaman? Bak mesela ona da çok şaşırıyorlar. Çok şaşırıyorlar. Geliyor işte. Ben de ona şaşırıyorum. İzleyebildin mi? Abi nasıl izleyebildin mi? Yani ne soracağım? İşle ilgili soracağım ya. Bu işlerin tamam. Evet insanı tanıyalım falan ama o gelen insan da bir yaptığı bir işi de konuşmak anlatmaya istiyor tabii çalışıyor, ki. tabii ki. Şimdi ben o işle ilgili bir şey bilmezsem nasıl yapacağız ki o işi? Evet. Sana da geliyor demek ki o sorular. Tabii ki. Aynı şekilde. Tabii. Ama zaman- o da şeyden Aysun o alışkanlık bitmiş de ondan. Evet. Çok Ben enteresan. küçükken televizyonda seyrettiğim her şey, bu işleri yapan herkes her şeye hakimdi. Evet. Demek ki şimdi o kadar hakim değil. Değil herhalde. Ve onlar Evet. da o insanlarla sürekli karşı karşıya Karşılaşıyorlar. geldikleri için onlara şaşırtıcı geliyor olabilir. Ben mesela kendim özellikle bu işi yaptıktan sonra çok bozulurum. Evet. Benim yaptığım Ama şeyi ben de seyretmeden şuna- benimle konuşmaya çalışsa biri. Bozuluyorum. Evet, işte senin yaptığın şeyi seyretmeden sana röportaja git. Ben onun yaptığı işi ya da onların yaptığı işi izleyip röportaja gidiyorum ya. Evet. Onlar şimdiye kadar hani 25 yıldır yaptığım bir sürü şey var. Yazılı ya da video ya da televizyonda, YouTube'da. Hiçbir fikri yok. Bir baksanız hani bakmadan ama ya artık o değişmeye başladı. Bakıyor mesela. Siz şöyle soruyorsunuz tabii. ya da şuna önem veriyorsunuz demeye Tabii. başladılar ama Çünkü sürprizle karşılaşıyorsun. Yani bazen öyle sorular geliyor ki yani cevap vermiş bulunuyorsun. Sonra o yani yayınlanmadan belki görme şansın yok. Ne olduğu da belli değil. Ve dolaşıma girecek. Evet. Ve yani hani güvende hissetmek istiyor insan. Ben öyle istiyorum yani açıkçası. Tabii, aynen hepimiz için öyle. O zaman gözlerimin içine bak yapalım. Yapalım Ben tamam. İbrahim olayım, Tamam peki. sen de konuk ol. Tamam olayım. Ne soracaksın acaba? Dur bak, birkaç tane çıkardım. Tabii çok değil, birkaç tane gözüme çarpanlardan. 1 ile 10 arasında kaç üşengeçsin? Ha, Üşengeç misin? hiç. Hiç öyle birine benzemiyorsun. Yani yok değilim. Sıfırımdır. Yani hani şöyle söyleyeyim. Ben ertelemekten de hoşlanmam. Tam tersine hemen yapmaya çalışırım yani. Ama hani tamam ya bugün de hadi yatayım falan dediğim olmuştur ama yapılması gereken hiçbir şey konusunda üşenmem. Yok bende o yok. Öyle olsa bu kadar işi yapamazsın bence. Zaten bir de yetişilmez Yani ya. yetişemezsin, mümkün değil. Evet. Evet, bence 0. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Karşınızdaki insanın en fazla sana kaç kere tatlım demesine izin verirsin? 0. Tatlım mı? Tatlım ne? Tatlım çok... Gerçi bunu biriyle konuştuk galiba biz. Buğra. Buğra'yla mı konuşmuşuz? Buğra'nın soruları. Gerçekten. Ay Allah'ım tatlım biraz tuhaf ya. Çok yukarıdan geliyor ya. Evet. Öyle yapmayalım tatlım. Ne? Tatlım mı? Yani o evet. Hiç. Yani mümkünse hiç. Evet. Derse de söylerim. Evet. Demesen mi diye. Yaş aldıkça Tatlım artık mı? bu rahat rahatsız olduğum şeyleri söyleyebilmeye başladım. Evet ya, o geldi. Evet, Sen eskiden- de 45, ben de 45. Ah, Bende ta de işte geldi yeni. o yani. Ama Evet. eskiden hiç ay tatlım dedi kafamı öne eğeyim ne yapayım ki falan yapar. Oynamıyorum. Şimdi bünyem atıyor. Evet, evet. Yani, Kabul etmiyor, Yok, evet, aynen. çok acayip. İşte bu yoğunlukta zaten ya. Bir de o tatlımlarla Bir de uğraşmıyor. tatlım mı duyacağım canım Allah Allah. Aynen öyle. Peki, totemin ya da alışkanlığın var mı? Totemlerin ya da çeşitli alışkanlıklar. Kesin var. Var. Mesela oyuna çıkmadan önce ellerimi yıkarım. 4 tane kağıt havlu alırım. Öyle gelirim sahneye. Sadece ellerimi değil, alnımı da, alnımı gözlerimi de ıslatırım. Öyle gelirim sahneye.
Şeyde de ne var? Bu gecede de merdivenlerde Umay'la beraber dururuz. Umay yapımcı, benim programım. Onunla beraber dururuz. Müziğin bitmesini orada beklerim. Yani bizim intro müziğinin gelmesini. 4 tane de şarkı çalıyor. Hepsini de dinliyorum. Ah, gerçekten. Gerçekten. Ama bir kere öyle başladım ya. Ay, Yapamam yapacak bir şey başka türlü artık. Var 4 şarkıyı da dinleme Evet. totemi. Tabii yukarıda bazen şey var. Bu biraz yavaş falan diyor. Bir kere hangi şarkı ya? Şebnem Ferah'ın en böyle dike çıktığı şarkılardan birini, bizim Duru var solistimiz. O herkesi söyletmeye... Yazık, seyirci de böyle bir... Söylemeye çalışıyor. Tabii sahnesi çok iyidir Duru'nun. Onlar da gaza gelmiş söylemeye çalışıyor. Ey diye sesler çıkıyor aşağıdan. İnince dedim yani sen eziyet etmeye mi çalışıyorsun? Bu eğlenceli bir şey değil yani. Çok güzel. Onu yapıyorum. Bir de şey soracağım. Şu nereden Bu. geliyor? Evet. Ah. Ben çok seviyorum onu. O nereden geliyor biliyor musun? O çok eski. Ama yani bir kız arkadaşım vardı. Yıllar önce olan. O bir iki kere böyle bir şeyler yaptı ve bak yani galiba 15-20 sene bir mesafeden bahsediyorum bugüne. Ben onu gördüğüm günden beri öyle yapıyorum. Öyle selam veriyorum. Bir yere giderken, bir yerden çıkarken, birine merhaba derken falan. O da öyle kaldı. Ben de Crown'dan sonra bir Crown bir sen. Bir de o. Dünyada o selamın iki temsilcisi. İnşallah bizim sülalede öyle olur. Allah uzun uzun o selamı yapmaz. Yılları nasip etsin. Evet, aynen öyle. Peki bu soruya ne cevap vereceksin? Telefonunda arama geçmişinde en utanacağın şey ne olurdu ya da Arama var mı? geçmişinde. Evet, arama geçmişinde. Arama Bak sen. geçmişimde utanacağım bir şey yoktur. Ne olabilir? Arama geçmişimde ama ben sana kıyak yapayım. O zaten mesajlarda falan belki utanacağın bir şey olur. Mesajlar arşiv tarafında. Tabii arşiv alınır direkt. Yani, Bu soruyu böyle güncelleyebilirsin bence. aynen. Sana sen güvenli bak diyor. sorular soruyoruz biz. Yani Evet. gerçekten yani böyle bir şey çıkacak yer orası değil. Ben biliyorum zaten. Yani. Neyse, bunu sen kendin esnettin. Aynen. Benden günah gitti. Peki beğenmediğin yerin var mı? Beğenmediğim yerim Evet. var mı? Senin soruların. Var. Gıdım. Var mı gıdın? Çok belli olmuyor. Sakal bırakmaya başladıktan sonra gıdım olmadığında bir problem yok da varken de yokmuş gibi görünüyor. Çünkü o ışığı bozuyor Kırıyor, sakal anladım. ve gıdım yokmuş gibi oluyor. Aslında 2 kilo gıdım var, böyle gıdım var. O yüzden çok ondan hoşlanmıyorum. Peki. Fal baktırır mısın? Baktırdığın fallardan etkilenir, hayatını ona göre yönlendirir misin? Yok. Yani illaki denk gelmişliğim var ama ona göre yönlendirmem. Evet. Zaten nereden aklıma kazındıysa bu, Antik Yunan bak havalı entelektüel sohbete bakınız. Antik Yunan'da bilginin karşılığı vardır ya, bir şey öğrenirsen başına bir şey gelir zaten. Ben hiç benim aklımdan çıkmadığı için ben fal baktırmaktan da o kadar da hoşlanmam. Yani gerçek bir şey öğreniyorsam onun bir bedelini ödemem gerekecektir diye endişelenirim. O yüzden şey yapmam yani. Evet. Şu anda bana bir anksiyete yükledin. Teşekkür ederim İbrahim. Bakıyor musun? Baktırıyor Ben musun? fal baktırmam ama bilgi konusunda yani şimdi orada bir anksiyete gelişti. Hiç falla şeyim yoktur. Ben unuturum zaten. Hani hiç Aynen, öyle. bana da öyle oluyor yani. Aynen öyle. O zaman son bir şey sorayım sana. Tabii. Artık oyun yaklaşıyor. Sezgilerinin seni fena halde patlattığı anlar oldu mu? Sezgilerimin Evet, beni sezgilerinin. patlattığı. Hayır, sezgilerimin beni patlattığı olmadı ama sezgilerim doğru çıksa da o sezgilerimin doğru olmadığını iddia ettikleri için patladığım oldu. Tersten bir patlama. Evet, yani sezgilerimle ilgili değildi, yalancıydı karşımdakiler, ondan patladım, yoksa sezgilerim doğruydu yani. Evet. Peki bunu da sorayım. Hadi. Bugüne kadar aldığın en güzel iltifat neydi? Tatlım değil mi? Tatlıymış değil mi? Benim bugüne kadar aldığım en güzel iltifat, bu biraz tuhaf gibi ama galiba şeydi, bir yakınım diyeyim, bir kız arkadaşım demişti, benim oyunumu seyrettikten sonra, benim bir oyunumu videodan, arşiv videosundan seyrettikten sonra, ben
oyuncuyla ilişki kurabilen biri değildim ama sonuna kadar heyecanla seyrettim. Çok güzel oynuyorsun demişti. En iyisi o galiba. Evet, Şimdilik. Ben de katılıyorum kendisine. Çok teşekkür Neticede bana ne olduğunu kimse anlatmadı. Bir saat boyunca böyle hiç gözümüzü kırpmadan ve böyle bayılarak izlediğimiz bir oyun. Ama zaten senin tüm oyunların ve tüm performansların öyle. Bu röportaj için de, sohbet için de çok teşekkür Ben ederiz. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz. Her zaman daha birkaç kere geleceğim ben oyuna. Gel bu gel, ne belli. zaman Evet. istiyorsan. Çok teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim. Evet, önümüzdeki günlerde ne yapsak diyorsanız bunu buraya sıkıştırayım. Bana ne olduğunu kimseye anlatmadı oyununu mutlaka izleyin. Bir de bu videonun altına yorum yapmayı, beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın.